Yıllarca uzak durmaya çalıştığım biri var. Spoiler, Türk. Tabii ki. Bu serinin 3. hikayesi. İlkini ve ikinci buradan izleyebilirsiniz. Linkte. Bugünkü hikaye Zafer, beni daha güçlü kılan adam hakkında. Ama önce benim kanalda yeni insanlar için. Merhabalar, Elena ben. 1,5 yıl İstanbul'da yaşadım ve çalıştım. Türkçe öğrenmeyi başladım ve hala öğreniyorum. Şimdi Kanada'dayım. Bu kanalda Türk kültürü yabancının gözüyle anlatıyorum. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Yıllar önce Moskova, Unilever şirket. Ben liderlik geliştirme müdürüyüm. Rusya, Ukrayna, Belarus. Ne yapıyorum? Program yapıyorum, lider yetiştiriyorum. Çok sık sık sunum yapıyorum ve iyi yapıyorum. En azından öyle düşündüm. Bir adam vardı, adı Zafer'di. Üst düzey yönetici, karizmatik, herkes onu severdi. Ben de seviyordum. Uzaktan. Çünkü nedense beni sevmediğini düşünüyordum. Yani yaklaşmıyordum. Bir gün büyük bir toplantı organize ettim. Üst düzey yöneticilere liderlik projemi anlatacaktım. Desteklerini almam gerekiyordu. Neyse, sabah saat 9. Herkes geliyor, oturuyor, konuşuyor. Ben ayaktayım. Slaytlara bakıyorum, hazırım. Bir de bakıyorum. Zafer girdi. Birinci sırayı geçti, ikinciyi geçti, üçüncüyü geçti ve sonunda oturdu. Birinci sıraya, tam önüme. Bana baktı, güldü, günaydın dedi. Günaydın Zafer dedim. Ama içimden tamam ben dakika rezil olacağım ve bitecek. Lena başarırsın. Sunum başladı. Neredeyse bitti. Salon sessiz. Bir el kalktı. Tepkimi renk attım. Yüzümde gülümseme var. Ama öyle bir gülümseme. İçimde yangın. Sırtım ıslanıyor. Kafamda cevap arıyorum ama cevap yok. Neyse. Mesela bütçe 1/3 kısılırsa ne olur? Tamam, sakin ol düşünüyorum. Cevabım var. Programa beklenenden çok daha az kişi gelirse? Aslında ya lider yapmak istediğimiz kişiler lider olmak istemiyorsa? Dur bir dakika. Ya bunlar aynı anda olursa? Harika sorular Zafer. Çok teşekkür ederim. İçimde Tanrım neden geldin ki? Asıl komik olan şu. Gerçek bir zayıf nokta bulmazsa uyduruyordu. Sandalyesine yaslanıyordu ve başlıyordu. Diyelim ki her şey ters gitti ve slaytlarımın üzerinde bir felaket senaryosu inşa ediyordu. Sanki sabah kalktı ve düşündü. Bugün birini batırmak için güzel bir gün. Birkaç gün sonra yöneticim beni çağırdı. Karşıma oturdu. Baktı. Lena, Zafer'le ne oluyor? Dışarıdan çatışma gibi görünüyor. Neden sürekli soru soruyor sana? Her şey yolunda, sorun yok. Ama yolunda değildi. Ne olduğunu ben de bilmiyordum. Çocukken Japon kültürüne bayılıyordum. Ejderha çiziyordum, ninja filmleri izliyordum ve büyüyünce ninja olmak istiyordum. Olmadı işte. Bir akşam belgesel açtım. Arka planda oynasın diye. Japon kültürü üzerineydi. Bir dövüş hocasıyla röportaj vardı. Hoca dedi ki, tatamide rakibe neden eğiliriz biliyor musun? Neden saygı gösteririz? Yapımcı, nezaket? Hayır. Çünkü seni sadece rakibin güçlendirir. Zayıf noktalarını sadece o gösterir. Bu yüzden ona saygı duyarız. Başımı kaldırdım. Aklıma bütün sunumlarım geldi. O sorular, o felaket senaryoları ve kimin aklıma geldiğini hemen anlayamadım. Bir süre sonra ilk kez büyük bir projeyi kendi başıma yürüttüm. Üst yöneticilere dolu bir salon. Büyük liderlik projesi. Şirket için çok önemliydi. Ve hazırlanırken fark ettim. Bu sefer farklıydım. Oturdum ve düşündüm.
Ya bütçe kısılırsa, ya az kişi gelirse, ya lider olmak istemezlerse, plan A, plan B, plan C. O salona girdim. Hiçbir soru beni yıkamadı. İşte o an anladım. Zafer beni batırmaya çalışmıyordu. Batmamayı öğretiyordu. Şimdi sonunda neredeyse ninja. Yıllar geçti, Türkiye'ye taşındım. Sorular hala çok ama artık şaşırmıyorum. Hatta soru gelmezse endişeleniyorum. Çünkü soru yoksa proje ilgi çekmiyordur. İnsanlar uygulamayı bile düşünmüyordur. Artık zor soru gelince renk atmıyorum. İçimden güzel plan D olsun. Listeye ekleyeyim. Evet, sorular hiç bitmeyince hala biraz sinirleniyorum. Ama bu projeme taze gözle bakma fırsatı. Daha güçlü yapma fırsatı. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğeni ve abone lütfen. Burada Türk kültürüyle olan hikayelerimi anlatıyorum. Sizin de böyle biri var mı? Yorumlarda yazın lütfen. Çok merak ediyorum. Konuşalım. Ve bir sonraki videoda görüşürüz.